Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi şekersiz pastil tarifini ben de denedim. Sizler için çektim ve paylaştım. Tadı da hiç fena olmadı. Mısır macunu tadında. Kalabalık ortamlara giderken ağzınıza bir tane atmanız yeterli. Buyurun pastilimizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz 1 su bardağı bal, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı tarçın, 5-6 tane karanfil, biraz da limon suyu kullanacağız. Tavamı ocağıma aldım, altını yaktım. 1 su bardağı balımı tavama boşaltıyorum. Profesör Doktor'un da söylediği gibi virüslerle savaş boğazda başlıyor. Bu şekersiz pastil de direkt ağza ve boğaza yapıştığı için virüsler ağızdan giremiyor. Kısık ateşte karıştırarak balımı biraz kaynatacağım. Son yıllarda zencefil ve zerdeçalın önemini daha iyi anlamaya başladık. Karanfilin de virüslere karşı çok koruyucu bir etkisi var. O yüzden hiçbir şey bulamazsak bile ağzımıza 1-2 tane karanfil atalım. Okula giden çocuklara da 1-2 tane karanfil ya da bu pastilden bir parça verirseniz virüslere karşı, hastalıklara karşı daha dirençli olacaklardır. Balım köpürüp kaynamaya başladı. Ben kısık ateşte 5 dakika daha kaynatacağım. Ama dikkat edin yanmasın. Pastilimizin çabuk donması için baharatları da ekledikten sonra macun kıvamında olması gerekiyor. Bu arada koronavirüsü için nar kabuğu da çok etkiliymiş. Eğer nar kabuğu bulabilirseniz biraz kurutup ezerek yine macununuza ekleyebilirsiniz. Artık aktarlarda da nar kabuğu kurusu bulunuyor. Balım gördüğünüz gibi koyulaştı. Ocağımın altı en kısık ayarda. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı zencefil, yine 1 tatlı kaşığı tarçın, 5-6 tane karanfili de biraz kırarak ekledim. Yarım limonun da birazını sıkıyorum. Limonun da çeyrek kadarını sıktım. Hemen karıştırarak iyice özleşene kadar biraz daha kaynatıyorum. Üç 4 dakika daha bu şekilde karıştırarak pişirdim. Kıvamını da göstereyim. Birazcık soğuyunca hemen macun kıvamına geliyor. Ocağımın altını kapattım. Masamın üzerine daha önceden yağlı kağıt sermiştim. 1-2 dakika ilk sıcaklığının çıkması için karıştırıyorum. Çok da bekletmeyin. Koyulaşıp katılaşırsa kağıda dökmeniz zor olur. Dediğim gibi ilk sıcaklığı çıksın yeterli. Şimdi pastillerimi kağıdıma dökeceğim. Ben biraz fazla durdurmuşum. Hemen koyulaştı. Siz çok fazla durdurmayın. Ocaktan alır almaz da yaparsanız çok yayılır. O yüzden 1-2 dakika bekletirseniz yeterli olur. Eğer sonlara doğru donarsa ocağa alıp birazcık ısıtın. Soğudukça ağda kıvamına geliyor. Kağıda dökmesi zor oluyor. Aralıklı bir şekilde pestilleri kağıdıma döküyorum. Pestillerimi kağıda döktüm. Büyük küçük fark etmez. Büyük olduğunu düşünüyorsanız kırarak da alabilirsiniz ağzınıza. Çocuklara küçük bir parça verseniz bile yeterli olur. Pestilleri masanın üzerinde bile 20 dakikada soğudu. İsterseniz dolaba da koyabilirsiniz. Dolapta da 10 dakikada katılaşacaktır. Lezzeti de harika oldu. Mısır macunu lezzetinde. Sadece koronavirüsüne karşı değil, bütün virüslere, hastalıklara dirençli olmak için bu pastili sürekli yapıp evinizde bulundurun. Yapımı da çok kolay. Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı da etkili bir pastil.
Pastillerinizi serin kuru ortamda saklayın. Nemli ve sıcak ortamda birbirine yapışır. İsterseniz yağlı kağıt arasında böyle tek sıra halinde de saklayabilirsiniz. Gün içerisinde en fazla 5-6 tane bir pastilden tüketebilirsiniz. Ağzınızda eritip ağzınızı, boğazınızı mikroplara, virüslere karşı koruyabilirsiniz. Tarifim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone değilseniz, destek verip abone olursanız sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dileğiyle. Mutfağınızdan bereket hiç eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.